Efendim Bambaşka Sohbetler'de NTV ekranlarında beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine dop dolu içeriğimizle karşınızdayız. Çevremdeki bir sürü insana şifa olmuş bir doktorla bugün yüz yüze gelmiş olmanın haklı gururu ve mutluluğu içindeyim. Hazır gelmişken de ona bütün sorularımı soracağım. Aynı zamanda çok güzel bir hanımefendi konuğum var. Müzikle yoğrulmuş, müzikle yaş almış, bence biraz müzikle de doğmuş bir isim. Öyle ki müziğin içinde büyümüş, sonra müziğe hizmet vermeye devam etmiş. Önce müziği sindirmiş, sonra da iade-i ziyaret yapmış. Bir de üstüne sevdiceğine harika bir şarkı hediye etmiş. Çok da güzel bir klip çekmiş. Arada böyle arkada o klipten de görüntüler geçecek ve müzikle konuşuyor olacağız dolayısıyla. Bir cümlenin peşinden gidiyoruz. Immanuel Kant, yani hepimizin bildiği üzere Kant diyor ki, İnsanlar ışığı görmez ama ışıkla görür. Kesinlikle doğru. Işığa baktığınız zaman hatta uzun süre bir daha hiçbir şey göremezsiniz. Dolayısıyla ışığa baktığınızda ışığı da görmezsiniz. Ama ışık olmasaydı ne yapardık? Gerçekten bilmiyorum. Karanlık deneyimlemek, karanlığı bilmek herhalde ışığa şükretmenin en büyük sebeplerinin başında gelmeli diye düşünüyorum. Efendim göz doktoru operatör doktor Sinan Göker ve müzisyen Sezen Cin Özdemir konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkür efendim? ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür Merhabalar. ederim. Hoş geldiniz bulduk. efendim. Sinan Beyciğim, konuşacağımız çok şey var. Evet. Şu ana kadar 100.000'e yakın ameliyat gerçekleştirmişsiniz. Yani 70.000 lazer, 30.000 de katarak diyebilirim. Katarakt için sizi bir daha davet edeceğim. Çünkü şu yakın görme meselesinden bence çıkamayacağız uzun bir süre. Evet, doğru. Yakını En görmeme. önemlisi o. Sezen Hanımcımla da yayından önce konuştuğumuz üzere 45'te ne var doktorcumda, ne oluyor bir şey, yani 45'e gelmişim tık dedi biri dokundu ve ben bir günde kitap görmüyorum. Ne demek o? İşte o aslında bardağın taşma noktası. Bazı kişilerde 50'de oluyor. Bazılarında 40 yaşında oluyor. Ve de yani başladığı zaman hep ilerliyor. Her sene artıyor 60'a kadar, 60'ta duruyor. Fizyolojik bir şey. Yani gözümüzün içinde kendi lensimiz var. Tamam. Göz bebeğin hemen arkasında böyle yuvarlak şeffaf bir küre duruyor. Aşağı yukarı nohut kadar bir şey. Tamam. O böyle esnek ve genişleyip kasılıp böyle geriliyor falan ve şeklini değiştiriyor ve yakına odak yapıyor, zoom yapıyor. Tamam. Dolayısıyla o büyüyor. Yani Yaş aldıkça. yaş aldıkça büyüyor ve esneyecek yer kalmıyor ve yakına odak yapamamaya başlıyor. Tamamen aslında fizyolojik büyüdükçe, yani tam genellikle 45 yaşında 1, 50 yaşında aşağı yukarı 2, 55'te 2,5, 60'ta 3 oluyor ve duruyor. Ağzınızdan da bal damlıyor. Biraz önce yayından önce yakını göremiyorum dedim. Sonra Sinan Bey dedi ki uzak mısın? Çok iyiyim, kartal gözü gibiyim dedim. O da bozulacak dedi. Ben böyle oldum. Teşekkürler. Niye bozuluyor uzak? Şöyle, yani bu 45 yaşında aslında böyle 1,5, 1,75 dediniz, o şu Benim anlama 1.75 geliyor. şu anda. Şu anlama geliyor. Uzakta da bir gizli hipermetrop var. Şu anda onu gizliyor gözünüz, göz kasları. O ama gizleyemeyecek. Bir göz kasları gittikçe gevşiyor falan. Dolayısıyla bir 3-4 sene sonra artık uzakta da bir yavaş yavaş hipermetrop numara çıkacak. Yakında katlanarak artacak. Bunu önlemenin, yani Sinan Bey'i tanıyoruz, sevgili gözüm, canım iki gözüm. Çok iyi doktor tanıdıklarım var, kendine mi gelsen diyemiyor muyum ben? Aslında şöyle, yani birkaç tane bir şey var. Mesela bir göz jimnastikleri var. Ha, bana Onlarla- bunlarla gelin. Evet, onlarla böyle bir 0,50, yani belki bir sene öteleyebiliyorsunuz. Yani biraz daha rahatlatıyor. Basit bir şey aslında. Ama 1.75'te Her genç gün. mi? Yok, yani o Ne yapıyoruz? 1,75'i 1'e düşürür mesela. Hadi. Biraz daha rahat edersin. Bak bu beni çok heyecanlandırıyor. Ne yapacağım? Şimdi böyle başınız düz olarak tam karşıya bakıyoruz. Tamam. Ve sonra gözümüzle baş ama düzken yukarı saat 12'ye bakıyoruz. Tamam. Bakabildiğiniz kadar yukarı ve acıyacak Sizden yani göz sonra bak. kasları. Sonra saat 1, 2 bakabildiğiniz kadar periferi Ağrıyor. ama. Evet, acıyacak. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonra bir de tersten 12, 11, 10. Ama kafayı çevirmeden. Yok, baş böyle, göz gidecek çünkü ve o göz kaslarını çalıştırıyoruz. Ben bunu yapayım. Bunu bir 2-3 dakika yapacaksınız. Böyle tatlı tatlı acıyacak göz Ağrıyor. kasları.
bir süre sonra ağrımamaya başlıyor. Minik bir Enteresan. baş dönmesi. Yok, baş Bana dönmesi de yaptı olmaz. acıcık şimdi şöyle. Ha, olabilir. Işıktan olabilir, stüdyo Olabilir, ışıklarından olabilir. Bir de gözü şu o alnın ortasına bakacak şekilde böyle hafif şaşı gibi. Siyam kedisi. Kedi oldum. Anne ben kedi oldum. Ama tam sen yukarı bakıyorsun. Nereye? Ortaya mı Buraya bakacağım? bakacaksın, ortaya. Hafif Tam böyle. şaşı. Evet, şaşı. Beni İkisi de böyle işte. çekmeyin artık. Kimse beni çekeceksen çek. Bak yapıyorum. Hazır tarihi bir an. Bunu artık ne yaparsan yap yönetmenim. Bir bu var, bir de bir tane bir göz damlası var. Peki. O da aşağı yukarı bir 0.50'de o 0.50 0.75'te o geriletiyor O ama. yeni bir bilgi değil mi? Ben bunu sosyal medyada gördüm. Bir göz damlası Evet, var, damlatıyorsun. evet. Yani bu Türkiye'ye yeni geldi aslında. Yurt dışında vardı. Aslında bu zaten kullandığımız bir göz tansiyon damlasının bir versiyonu yani. Ama o karışım yoktu Türkiye'de. Şimdi o karışım da geldi. İyi bir şey mi o? Niye düşündüm? Lafınızı Evet. kestim hemen. Şimdi bazen böyle önemli organizasyonlarda gece sunuculuğu yapıyorsun. Ha, okey. Evet, Şimdi öyle burada durumlar mesela için, programda gözlüğümü takarım yani kitap okurum buna baktım Evet. takarım ama özel gecelerde o gözlüğü takamıyorsun. Doğru. Dedim acaba o damla alınıp böyle özel durumlarda Kullanılabilir. kötü Aynen. bir şey değil. Bir miktar şey yapıyor ama mesela yani 2,5-3 gözlük kullanan bir kişiye çok fazla bir etki yapmıyor yani. Ha. 3'ten 2,5'a 2,25'e düşmüş çok fazla bir şey değil yani. 2'nin Ama altı. sizin gibi böyle yeni başlıyor olan kişilerde bir miktar etkili olabilir. Özellikle böyle zaman zaman Değil mi? özel durumlarda. Şimdi daha çok sorularım var. Benden Tamam, öyle tabii, kurtulamazsınız. tabii. Daha Ama başlamadık. Sezen Hanımcığıma da bir bakmak istedim. Sezen Hanımcığım ne kadar güzel bir hikayeniz var. Hep böyle müzikle Evet. hemhal olmuş bir Evet, ömür. evet. Sizden dinlemek isterim birazcık özetini. Aslında şöyle 14 yaşında Üsküdar'da oturuyorduk. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne annemle babam bıraktı beni. Orada 33 yıldır oradayım. Of. Tabii eğitim hayatım farklı gitti. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, şehir planlamayı bitirdim. Eş zamanlı konservatuvar okudum İstanbul Üniversitesi. Aslında bugün çocuğuma yaptırmak istediğim şeyi o zamandan alışmışım diye düşünüyorum. Yani hem teknik bir bölüm hem müzik bir arada yürütmeye çalışıyorum. İki ayrı dal. İki ayrı dalım. Hala da uluslararası bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışıyorum. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde ders veriyorum, solistlik yapıyorum. Onun dışında TRT'nin açtığı ses yarışmasında Türkiye birinciliği ödülüm var. Sesiniz çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Türk müziğine inanan biriyim. Yani şöyle düşünüyorum, Covid'de eve kapandığımızda herkes elbet bir gün buluşacağız dedi. Evet. Bence herkesin gönlünde hala Türk müziği duruyor yani. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de 14 yaşından itibaren alıyoruz. Gençlerde o ışığı görüyorum. O yüzden de bu yolda devam ediyorum. Peki biz sizi niye popüler kültürde hiç görmedik? Bu kadar sanat aşığı bir hanımefendi, bu kadar güzel sesli bir hanımefendi. Niye tırnak içinde ünlü olmadınız? Onu tam bilemiyorum. İstemediniz mi? Yok, aslında istememe değil de yani böyle o kadar çok TRT'ye odaklandım bir dönem. Ha. Orada yoksa Ebru Gündeş aldı beni şeye götürdü, müzeye götürdü. Mesela Yani orada kayıtlar yaptık. Yani öyle dönemlerim de oldu. Ama o zamanlar hep TRT sanatçısı olayım diye düşünmüştüm. Sonra yol başka yere evrildi. Oranın da sözleşmeli sanatçısı oldum. Ama sonra kadro işi geldiğinde yolum olmadı. Diğer diplomamı çıkardım. ha. Orada da yürüdü. Şu anda tatmin oluyorum. Ya zaten önemli olan tabii ki sizin iç mutluluğunuz ve huzurunuz ve sonuçta bu sizin en büyük hayalinizden biriydi belli ki ve aslında çok başarılısınız. Ama hani insan popüler kültürde de arayıp bulmak istiyor. Çünkü kıymetli bir sessiniz ve yaptığınız şeyler o kadar önemli ki hani böyle dolu dolu bir albümünüzde ezbere hepimiz söyleseydik keşke Evet. diyor insan sizi şimdi tanıyınca. O yüzden aslında bu sorun Tabii daha ben de çok. istiyorum. Yani söylediğim şarkılar böyle hani herkes tarafından Değil mi? bilinsin. İstiyorum tabii. Güzel olur. Tabii. Hiçbir şey için geç değil. Hı hı. Ama herhalde olacakmış gibi de hissediyorum Ay, burada. çok teşekkür Değil mi? ederim. Zamanı İnşallah. geliyormuş gibi. İnşallah. Öyle görünüyor. İnşallah. Sinan Beyciğim şimdi şunu soracağım size. Ben yakını göremiyorum.
Uzakta bozulacakmış zaten. Benim arkadaşlarımdan şöyle şeyler duydum ben. Yakını görmeyenler lens takıyor ve rahatlıyor. Var mı böyle bir şey? Şimdi kontak lens aslında uzak için takılıyor daha çok. Bu çok odaklı olması lazım hem uzak hem yakını görmek için. Çok odaklı lensler o kadar iyi sonuç vermedi. Yani çok nadir hastalar yakın lensiyle görebiliyor. Genellikle ya yakın iyi olmuyor ya uzağı bozuyor ve bir problem oluyor yani. İşte Ama ben çok de kullanılan bir şey değil zaten yani. hayal edemiyorum. Çünkü şimdi ben gözlüğümü taktım diyelim yakını görmek için ya da lens taktım sayalım. Şimdi gördüm ama ben bu şekilde kafayı kaldırdığımda Aynen. uzak flu. Aynen. Şimdi ben gözüme yakın lensi takarsam uzağa göremem. Aynen öyle oluyor işte zaten. Olmaz yani. İşte biraz onu gidermeye çalışıyorlar böyle iç içe geçişli odaklarla ama herkes de iyi sonuç vermiyor. Çok nadir kişilerde sonuç veriyor. Diyorlar ki ameliyat oluyorsun çizdiriyorsun diyorlar şimdi bizim aramızdakiler bilmeyenler arasında. Diyor ki gözünü çizdiriyorsun ama diyor sonra geri geliyor diyor. Bu ne demek? Şimdi bu çizme uzak numaralarla ilgili yani miyop tedavisi gibi dediğimiz. Uzağı görmüyorum. Uzakta miyop, hipermetrop, astigmat var. Üçü için. Tamam. Bu uzak için lazer, Excimer lazer. Yani bizim çizdirmek dediğimiz bu. Çizdirme bu. Tamam. Bu Excimer lazer en geçerli yöntem LASIK dediğimiz yöntem. Korneadan flap dediğimiz tabaka kaldırıp lazer yapıp kapatıyoruz. Türkiye'de bunu ilk yapan sizsiniz. Evet 33 sene, 34 sene oldu. Yaşınızı da nasıl göstermiyorsanız bunun da bize sırrını verirseniz. Evet 34 sene deyince. Ve 40 yaşındasınız gibi durduğu için Evet, anlamak çok teşekkür istiyorum. ederim. Artık 3. jenerasyon falan gelmeye başladı yani. İşte annesinin babasını yapmışım, oğlu geliyor, ondan sonra torunu gelmeye Yok başladı. artık. O kadar olunca tabii 35 sene falan. Maşallah. Katarakta da 36 sene oldu. Maşallah. Onda da ayrı bir yöntem getirmiştim. Dolayısıyla lazer uzak. Şimdi lazer yakını tedavi etmiyor. Tamam. Sadece uzağı tedavi Tamam. ediyor. 40'tan sonra da yakın problemi başlıyor. Tamam. Onun için şimdi 40'ı geçmiş uzak problemi olan birisi bize geldiğinde ona lazer yapmıyorum. Çünkü yakında başlamış. uzağı yaptım. Bu sefer yakın var. Gene gözlük kullanıyorum Tabii. diyor. Ben ne anladım diyor. Onun için hem uzağı hem yakını da düzeltebileceğimiz bu göz içi lensi, akıllı lens, akıllı mercek dediğimiz operasyonla dolayısıyla yakın problem başladıktan sonra 40'tan sonra da o yönteme geçiyoruz. Yani 40'a kadar lazer, 40'tan sonra Anladım. akıllı mercek. Benim şimdi uzak görme bozukluğum yaştan ötürü olmuyor. Değil mi? Yakın görme bozukluğu yaştan ötürü Aynen. oluyor. Yaştan ötürü olan yakın. Yakın. Uzak görme yaştan ötürü olmadığı için erken yaşta da olabiliyor. Tabii ki. Değil mi? Doğuştan bile Bebekken de oluyor, doğuştan da oluyor. Hipermetroplar doğuştan oluyor. Dolayısıyla gözlük takmak istemiyorsam siz lazerle müdahale ediyorsunuz. O 40'a kadar geri gelmiyor mu? Siz çizdiniz Aslında bitti mi? ömür boyu geri gelmiyor. Ha. Uzak ömür boyu bitiyor ama 40'tan sonra yakın başlıyor. Tamam uzağı kullanmıyor ama yakına o hani okuma gözlükleri başlıyor. Başlıyor. Sizde olduğu gibi. Bende olduğu gibi. Evet. Şimdi burada şuna kafam karıştı o zaman. Benim doğuştan ya da işte erken yaşta uzak görme problemim oldu. Ben çizdirdim. Mesele bitti. Geçmiş olsun. Bitti. 40'ından sonra hepimizin başına gelecek olan yakın görme bozukluğu devreye girdi. Evet. Ben gözümü çizdirmeme rağmen gelip size başka bir operasyon alabiliyor muyum? Olabiliyorsunuz. Yani bu Ha. uzak için yaptığımız lazerden sonra her tür göz operasyonu Yapabiliyorsunuz. yapılabiliyor. Hiçbir engel değil yani. Şimdi ben mesela şöyle oluyorum. Ya Ceyda tak işte gözlüğünü. Habire değişiyor teknoloji. Şimdi diyorum bugün gideceğim bir müdahale yaptıracağım. 2 sene sonra onun 3 üst versiyonu çıkacak, pişman olacaksın. Böyle bir şey var mı? Şimdi öyle bir şey yok. 2 senede bir artık değişmiyor. Bunlar gelişti. Artık son olgunluk dönemine geldi. Artık gelişecek fazla bir yer kalmadı. Bu Mesela yapay en son zekadan bir şey olmayacak mı yani? yok. Yapay zeka da yani çünkü sonuç olarak bu bir yüzey yani 2 boyutlu bir yüzeye Tamam. çok odak sığdırıyorsunuz. Çok zor bir şey yani. Yani bir sürü yan yana geçmiş iç halkalar falan var yani. Yoksa yani çünkü normal kendi göz merceğimiz şeklini değiştirerek yakına zoom yapıyor. Evet. Bu o plastik bir şey şeklini değiştirmiyor. Nasıl yapıyor? İşte o çok zor yani. Çok onun için çok bekledik yani bu yöntem yakın problemi için. Ama 20 yıldır da bu gelişti. Mesela en son gelişim 8 sene sonra yeni bir tık bir şey daha, küçük bir şey daha çıktı mesela.
Artık son o olgunluk dönemi geldi. Bu arada zaten bekleye bekleye ömür de geçiyor yani. Ne zaman O da ayrı bir konu. 80 yaşında olacak olmanın bir anlamı yok. Evet. Yani lazerde olduğu gibi yani insanlar mesela bana geliyorlar 35 yaşında. Niye diyorum hani bu kadar bekledik? Korktum doktor bey diyor. Yani yazık o mesela 20 yaşında olsaydı 15 sene gözlüksüz dolaşıyor. Daha rahattı. Bunu daha soracaklarım var. Habire not Tabii. alıyorum. Korku da diğer bir sorun gerçekten. Ama şimdi yapay zeka demişken Sezen Hanımcığım eşine çok aşık bir hanımefendi ki biz ekip olarak aşkı çok seven bir ekibiz. Bize aşk dediniz mi biz bir durur saygı duruşuna geçeriz. Biliyorsunuz artık bunu. Balık baştan kokar çünkü. Dolayısıyla eşine çok güzel bir klip hazırlamış. Yapay zeka sen nelere kadirsin demek istiyorum. Şöyle bir arkada klibimiz dönerken hikayesini Sezen Hanım'dan dinlemek istiyorum. Yapay zekayla eşinizle tanıştığınız yaşlara döndünüz. Evet. Eşinizin bu son hali. Evet bu Bu zamanki hali. zamanki Evet. hali. Doktor eşiniz. Doktor. Ne evet. doktoru? Aile hekim uzmanı. Ay ne güzel. Hı hı. Siz şimdiki zamandasınız şu anda. O da müzisyen, Üsküdar Müzik Cemiyeti'nde. O da mı müzisyen? Evet, evet. Zaten doktorlar müzik seviyor. Siz müzikle ilgileniyor musunuz hocam? Evet, Değil mi? Tabii. ben dünya müzikleri, Seviyorsunuz. kültürel yani çeşitli böyle değişik soundlar olsun istiyorum. Hep aynı sound'u dinlemekten sıkılıyorum. Haklısınız. O zaman siz böyle yöresel radyolarda dinlemeyi seviyor musunuz? Evet. Ben de çok severim. Böyle Çok değişik alakasız geliyor bana ülkelerin böyle. radyolarını açıp Evet, dinleyeyim yani mesela. onların o sesleri falan bana çok böyle değişik, güzel. Sanki o kültüre böyle gitmiş gibi oluyor. Değil mi? Ben de mesela seyahat edeceğim ülkenin radyosuna artık internetten kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Oranın radyosunu açıp o şarkıları dinlemeyi ve gezdiğim ülkeyi gezerken de şarkılarıyla gezmeyi çok Evet. seviyorum. Çok değişik oluyor o zaman. Ruhuna Girmiş giriyor. oluyorsunuz. Ama ben müzikle ilgilenmeyen bir doktor daha Evet. çok az rastladım yani. Şimdi efendim belki mırıldanmak istersiniz şarkının ne olduğunu. Bizi izleyenler eminim yayından sonra açacaklardır. Tabii ki sizi internet üzerinden Sezencin Özdemir diye araştırdığınızda hemen bu güzel klibi ama bir de Sezen Hanım'ın güzel sesiyle dinlemiş olacaksınız. Dinleyelim sizden hikayesini. Hikayesi şöyle oldu. Ben Pentagram grubuyla çalışıyorum. Tamam. Ozan Tügen, Çok güzel müzik grup. Direktörüm. Sevgiler buradan. Tarkan Gözübüyük mix mastering yapıyor. Hakan Utangaç da kliplerimi çekiyor. Ne güzel. Biz çok güzel böyle bir iç grubuz diyeyim. Şimdi biz bu şarkıyı yaptıktan sonra Ozan aranjesini yaptıktan sonra o arada yapay zeka klipleri gözüme çarptı. Ve Hakan'la konuştuk. Dedim ki ya Türk müziğinde hiç yapay zeka yok yani nasıl yapalım? Türk sanat musikisinde Evet, değil evet. mi? Böyle şeyleri de seviyorum. Evet, düşünsenize yapay zeka ile Türk Teknoloji. sanat musikisi muhteşem. O da tam böyle Eylül ayında olacaktı. Dedim ki bizim evlilik yıl dönümümüz. Eşimin resimlerini göndersem dedim onunla yapabilir miyiz? Tabii dedi yaparız çok da şey olur. Bu arada eser tabii ki hepimizin çok bildiği Seninle Bir Sonbahar efendim eserin ismi. Aslında hepimizin çok dinleyerek büyüdüğü bir Türk sanat musikisi eseri. Siz de ağzınıza sağlık çok güzel Çok söylemişsiniz. teşekkür ederim. Bütün fotoğrafları yolladınız. Fotoğrafları gönderdim. Hakan da dedi ki bir şey yapalım Yeşilçam yapalım Çok dedi. tatlı. Yapay zeka ile Yeşilçam'a gidelim. Yeşilçam'da işte birlikte büyümüş bir aşk hikayesi. Evet. Ben de bunu evlilik yıl dönümümüzde eşime gösterim yaptım. Dedi ki çıtayı o kadar yükselttin ki ben buna karşılık hayatım boyunca başka bir hediye bulamam. Bulur ben ona tüyo veririm. Peki canım doktorcum şunu sormak istiyorum. Gene kendi üstümden gideyim. Tabii. Ben şimdi 49 yaşındayım. 4 yıldır yakını görmüyorum. 1.75'e kadar geldim. Evet. Olabildiğince bana dedi ki doktorum gözlük takmamaya gayret et. Bu doğru mu? Yani tembelliğe alıştırma dedi. Benim işime geldi. Şimdi şöyle yani boşuna gözü zorlamanın anlamı yok yani. Ha, siz diyorsunuz ki gözlük Çünkü tak. zaten bir süre gelecek diyor belki bir sene sonra siz ameliyat olacaksınız. Evet. Dolayısıyla hani niye kalitesiz bir şekilde zorlaya falan. Çünkü yakın gözünüz var mı diyorum. Yok diyor. Peki nasıl görüyorsunuz diyorum. Okumuyorum diyor. Ha yok. Okumaktan vazgeçiyor. Ya da ne bileyim az Olmaz. okuyorlar. Ya da başı ağrıyor. Ya da gözü ağrıyor. Ya da zorlanıyor. Yani gerek yok ki. Yok ben mesela Yaşam kalitesini... ışıklı bir ortamsa
görüyorsam Tabii, tabii. takmıyorum. Şimdi o safhada sen tam Evet. geçiş yani. Aynen. Ama bir sene sonra dediğim gibi bu artık. Çünkü Ama her bu sene öngörü- artıyor ya. Ya bir sene değil de 2 sene belki yani. Çünkü her sene ilerliyor. Yani öyle bir zaman gelecek yani. Peki sıralama nasıl olmalı? Şimdi ben yakını görmüyorum. Siz diyorsunuz ki uzağı da görmeyeceksin Ceyda. Burada benim ne zaman gelmem gerekiyor? Şimdi burada kural şu. Tamamen biz bunu kişinin yaşam kalitesini arttırmak için yapıyoruz. Tamam. Yani sonuçta mutlaka bir katarak başlangıcı da ben size baksam görürüm. Çünkü 50'li yaşlarda Vallahi şöyle yapacağım artık. 50 yaşlarda artık sizin jenerasyon 50 yaşlarda herkeste katarak oluyor. Katarak ne? Katarak gözün içindeki kendi lensimizin göz bebeğin hemen arkasında siyah görüyoruz ama onun hemen arkasında böyle şeffaf bir küre var. Tamam. Onun şeffaflığını kaybetmesi, puslanıyor. Puslanıyor. Dolayısıyla ilerleyen bir şey. Dolayısıyla 50 yaşlarda ama sizden daha yani bir daha yeni jenerasyonda 40'lı yaşlarda da görmeye başladı. Ekran süresi uzadı diye mi? Değil, ekranla alakası yok. Daha çok çevresel faktörlerle ilgili. Yani bu hormonlu gıdalar, işte her tür toksik, yani vücudumuzda olmaması gereken yüzlerce kimyasal madde dolaşıyor şu an. Ekranla alakası yok mu göz Yok, bozukluklarının? ekranla hiçbir alakası yok. Aa, ne kadar yeni bir bilgi benim için. Yani toksik kültürün gözü bozduğunu hiç düşünmezdim. Ekran daha çok Ama bozar diye kimyasal düşünürdüm. şeyler yani sonuçta. Doğru. Bütün vücut dokularını bozuyor. Gözü niye bozmasın ki yani? Haklısınız. Peki katarak da var 50'den Şimdi dolayısıyla sonra. katarak da var. Katarak da ilerleyecek. Zaten mecburen belki 55'te falan bir katarak ameliyatı olmanız gerekecek. Şimdi katarak ameliyatı olmak için ille kataraktın ilerlemesini ve görmenin bozulmasını beklemeye gerek yok. Çünkü kataraktın beklemenin ameliyatta bir faydası yok. Ama daha erken ameliyat olmanın şöyle bir avantajı var. Kişinin o konforu bir an önce yaşamaya başlıyor. Yani diyelim ki 50 yaşında olmadığınızda 55'te oldunuz. O 5 seneyi 50 olursanız eğer 5 seneyi de gözlüksüz geçiriyorsunuz. Çünkü ameliyat olduktan itibaren ömrünüzün sonuna kadar Bitti numara mi? bitiyor. Konu bitti mi Konu yani? bitti. Bir daha uzak yakın hep sıfır. 10 dakika ameliyat. 10 mu dakika? 10 dakika ve damlayla uyuşturuyoruz yani. Öyle iğne miğne yok, ağrı yok. Acı Hemen yok mu? uzak yakın acı sıfır. Çünkü bir damla var, bir de o damardan hem sakinleştirici hem de ağrı kesici veriyoruz. Yani hiç ne ameliyatta var ne eve gidince var. Ağrı hiç yok. Ertesi günü açtık, bitti. Normal günlük hayata dönüyoruz. Tamam. Sokağa çık, iyi kalk, görmeye de başlıyorsun. Öbür göz? Bir hafta sonra da öbür göz. Ha, bir hafta. Ya da hadi 3 gün sonra falan da yapabiliyorum Ha. yani. İkisi aynı gün Olmaz. olmasa daha iyi oluyor. Ve sonra bitti. Uzak yakın her şey. Katarak da gitti. Dolayısıyla hani beklemenin de bir faydası da yok katarak için. Teknoloji de çok ilerledi artık. Gerçekten bu ameliyatlarda artık hasta memnuniyeti çok yüksek. Yani %97'lerde. İlk başta öyle değildi. İlk başta işte ne bileyim ben yakını iyi göremiyordu ya da uzak bozuluyordu bir şeyler ama şu anda hepsi giderildi yani. Gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, ilaç prospektüslerini okuyorsunuz gözlüksüz. Yok artık. En küçük yazıları. Ben okuyamıyorum. Uzakta araba kullanıyorsun, her tür şeyi kartal gibi görüyorsunuz. Programın sonunu sizinle getirmek istiyorum ama sırada neler var onu da öğrendikten sonra tabii. Sırada çalışma olarak Evet. Yıldırım Gürses'in çok bilinmeyen bir şarkısı. Aslında ben Affetmem Asla Seni'yi yaptık biz. Tamam. Onu da şöyle yaptık. Ozan yaptı, klasik. Tamam. Cem Tuncer yaptı, caz. Tamam. Bir de French House yaptık. Ha, 3 stil yapmıştık. çok O güzel. Affetmem Asla Seni hani bilindik şarkısı. Şimdi baktık Yıldırım Gürses'in çok okunmamış bir şarkısını Ne keşfettik. kıymetli bir isim, Allah rahmet Evet, eylesin. çok güzel. Şarkıları her yere evriliyor. Evet. Şimdi onun şarkısını caz yaptık. Caz. Cem Tuncer'le yine caz altyapılı yaptık. Şimdi siz onun hazırlığındayız. dijital platformda isminizi girdiğimizde bunları görebiliyor Tabii, muyuz? her biz? yerden görebiliyorsunuz. Şahane. Merak ettim Evet. caz versiyonunu çünkü. Şimdi onu çalışıyoruz, onu bitireceğiz. Ay. Çok heyecanlı Evet. şeyler değil mi bunlar? Güzel, çok güzel. Vallahi yayının sonunda ben Sezen Hanım'ın güzel sesiyle sizi baş başa bırakacağım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Harika ediyorum. bilgiler Ben verdiniz. teşekkür ediyorum. Ama gözlüklerimi de Sorular. aksesuar olarak pek bir sevdim.
Şu an kafam çok karışık. Ben gözlüklerimi aksesuar anlamında çok seviyorum. Üstten böyle bakmayı, haminneler gibi. Bulacağız bir yolunu. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Siz de teşekkür ediyorum ben de. Ne diyelim? Elbet bir gün Ağzına buluşacağız diyelim mi? Buyurun lütfen. Buyurun. Evet. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Evet, Sezen'cin Çok güzel. Özdemir. Bu akşam Teşekkür aile ederim. sofrasında Çok üst dinlenir. perdelere Çok iyi değil mi? çıkabiliyor sesiniz. Çok Sesi güzel. çok Bravo. güzel. Çok sağ olun. Dinlenilesi bir sesi size armağan ederken gözlerimizle ilgili umut ışığı olan bu programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.